Biz insan olarak şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki benim hayatım. Aslında biz benim hayatım derken biz bütün bir hayatın bir parçasıyızdır. Yani hayatın bütününün bir parçasıyız biz. Ve hayatın bütününün bir parçası olduğumuz için bu dünyaya bir yerden geliyoruz ve bir yere doğru giderken bu hayatın bütününe hizmet etmemiz gereken alanlar oluyor. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Astrolojiyle tanışma yolculuğunuz nasıl başladı? Öncelikle ben Arif Aydın. Astroloji aynı zamanda kişisel gelişim alanında uzun süredir faaliyet gösteriyorum. Astrolojiyle tanışmam yaklaşık 5 yıl öncesine dayanıyor. Ama çocukluktan itibaren kişisel gelişim konuları olsun, psikoloji olsun, insan psikolojisi ve aynı zamanda insanın bu bireysel psikolojisinin kainatla olan ilişkisine karşı ciddi bir merakım vardı. Ve bu alanlarda hobi olarak bir araştırmalar her zaman hayatımın bir parçasıydı. Ve uzun yıllar bankacılık yaptım. Bir bankada bölge yönetmenliği yaptım en son. Ve bir gün bu dünyaya geldik ve hırslarımızın arkasından gidiyoruz ama nereye gidiyoruz diye oturup kendimi sorguladığım bir dönem oldu. Ve o dönemden sonra zaten astrolojiyle de bir tanışmam oldu ve astrolojiye karşı daha derin bir bakışım oluşmaya başladı. Ve daha önceden zaten bankacılık sektöründe de yaptığım iş koçluktu. Bankacılara satış danışmanlığı yapıyordum. Onlara ürün, aynı zamanda müşteri ilişkileri konularında yaklaşımlar, davranış biçimleri hakkında bazı bilgiler aktarıyorduk. Ve daha sonra sigorta şirketlerine de danışmanlıklar yaptım bu alanlarda. Ama astrolojiyle tanıştıktan sonra bu alandaki bilgi birikimimi astrolojiyle birleştirince astroloji artık kişisel gelişim alanında çok farklı bir noktayı yakaladığımı düşündüm. Ve bu yakaladığım noktayı insanlarla paylaşmak istedim. Ve böyle bir başlangıcım olmuş oldu. Evet. Peki astroloji nedir? Kaderimizi ne derece etkiler? Çok güzel soru. Malum günümüzde bir magazin astrolojisi var. Bir magazin astrolojisi anlatılıyor. Magazin astrolojisinden kastımız şu. İnsanlara soruyorsunuz, burcunuz nedir? Aslında insanların bir burcu yoktur. Bir insan 12 ayrı burçtan terkiptir. Yani bir insanın aslında burcu yoktur, doğum haritası vardır. Siz dünyaya ilk gözünüzü açtığınızda gökyüzünün aldığı bir biçim vardır. Yani gökyüzündeki yıldızların bir konumu vardır. Ve bu konuma göre adeta belli dönemlerde fabrikadan çıkmış bir araç markası gibi insanların bilinç dışı olaraktan bazı etkilere maruz bir şekilde varlık alemine çıkarlar. Ve o varlık alemine çıktıklarında onların belli başlı karakterleri, davranış biçimleri, bilinç dışı dürtüleri, bilinçaltı dürtülerinin belli bir ray prensibinde oluştuğunu biz gözlemliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. İnsanların burcu yoktur, doğum haritaları vardır. Ancak gökyüzündeki yıldızlar bize içinde bulunduğumuz durumu anlatmak için kullanılır. Yani yaşadıklarımızın sebebi yıldızlar değildir. Yıldızların konumu bizim hayat akışımızdaki diyagramı bize anlatmak için kullandığımız bir ezoterik bilgilerle süslü, kadim bilgilerle içeren belli bir prensiplerle oluşmuş bilgiler topluluğudur diyebiliriz. Peki yıldızname geleceğimiz için bir anahtar mıdır? Evet, bu çok güzel bir soru. Öncelikle şurayı bir düzeltmekte yarar görüyorum. Önceden yıldızname denilen bir kavram vardı. Astroloji haritaları yıldızname değildir. Yıldızname başka bir alan. Benim konum astroloji ve doğum haritaları, astroloji danışmanlığı. Önceden yapılan işte teknolojinin bu düzeyde gelişmediği dönemlerde belli başlı işte prosesyon dediğimiz bazı kavramlar var. İşte gökyüzündeki yıldızların konumlarıyla alakalı çok bilgi alınamadığı dönemlerde yıldızname ile alakalı bazı teknikler kullanılmış ve hala bazı kişiler kullanılıyor. Ancak bizim şu anda çalıştığımız programlar direkt gökyüzündeki yıldızların konumuyla alakalı, hatta NASA'dan bile bilgi alıyor. Yani şu anda Venüs nerede, işte Merkür nerede, hangi pozisyonda, doğrudan biz teknolojik gelişmeleri takip ettiğimiz için teknolojiyle de kullanaraktan
yıldızların konumlarını ve hareketlerini biz teknoloji yardımıyla gözlemleyebiliyoruz. Osmanlı döneminde ya da Babil'den bu yana kullanılan bu konuyla alakalı cihazlar da var. Onlara üstürlap deniliyor. Üstürlap kullanılıyormuş eskiden. Ama şu anda artık hani bilgisayar teknolojisinin de geldiği noktaya baktığımızda çok nokta atışı şeyler söylemek mümkün olabiliyor. Peki bir insanın doğum haritasına bakarak işte neleri başarabileceğini, neleri başaramayacağını görebilir miyiz? Evet, bu da çok güzel bir soru. Zaten bir insan varlık alemine ilk çıktığında o kişinin eğilimleri, düşünce yapısı, davranışı, bilinç dışı dürtüleri gibi alanlarla alakalı ciddi anlamda bilgiler biz doğum haritasından görebiliyoruz. Şimdi böyle olduğunda ne oluyor? Biz bu dünyaya ilk geldiğimizde ve oradaki kendi kişisel kabiliyetlerimiz ve yeteneklerimiz ve yetenekli olduğumuz alanlar da ortaya çıkıyor. Eğer kendimizi yetenekli olduğumuz alanlara yönlendirebilirsek daha sağlıklı ilerleme ve daha faydalı başarılar elde edebiliyoruz. Peki bu ay düğümleri insanları nasıl etkiliyor? Bunları bilmek önemli midir? Evet, bu çok önemli bir soru. Ay düğümleri denilen konu, biz insan olarak şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki benim hayatım. Aslında biz benim hayatım derken biz bütün bir hayatın bir parçasıyızdır. Yani hayatın bütününün bir parçasıyız biz. Ve hayatın bütününün bir parçası olduğumuz için bu dünyaya bir yerden geliyoruz ve bir yere doğru giderken bu hayatın bütününe hizmet etmemiz gereken alanlar oluyor. Hayatın bütününe hizmet etmemiz gereken alanları işte biz bu kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü denilen kavramlardan öğrenebiliyoruz. Bazen insan öyle bir noktaya geliyor ki hayatındaki her şey kilitleniyor. Çünkü hayat bizi bir yere kanalize etmeye çalışıyor. İşte o kanalize etmeye çalıştığı alanlar o ay düğümlerinde saklı. Ve o ay düğümlerindeki bilgiler bizi öyle ışıklar tutuyor ki yani bazen olur elinize attığınız her şey kurur. Bütün işleriniz ters gider. Ne yaparsanız yapın olmuyor dersiniz. Neden olmuyor? İşte üzerinde kötü enerjim var. Birisi bana nazar mı etti? Şöyle mi etti? Böyle mi etti? Gibi bir takım düşüncelere dalmaya başlarsınız ve umudunuz gitgide azalmaya başlar. İşte aslında burada biz hayatla inatlaştığımız bir nokta ortaya çıkıyor. Hayatla inatlaşmak yerine hayatla beraber akmamız gerekiyor. Hayatla beraber akacağız ama hangi yöne akacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Hangi yönlere gidersek hayat bize hizmet etmeye başlar? Hani şunu çok duyarsınız. İşte ben şunu yaptım, ettim, bu kadar uğraşıyorum bir türlü olmuyor. Artık yoruldum. Yani artık yoruldum, dayanamıyorum dersiniz. İşte o artık yoruldum kısmı sizin hayatla beraber ve hayatın size kanalize etmeye çalıştığı yöne doğru yol almamanızdan kaynaklanıyor ve astrolojide ki bir harita bir bütündür. O haritaya baktığımızda sizin ay düğümlerinizle alakalı sonuçlar sizi hayattan çok daha verimli hale getirebilir. Aslında şöyle bir konudan bahsetmek gerekiyor. Astroloji geleceği gösterir mi? Astroloji sayesinde geleceği bilebilir miyiz? Konusu çok önemli. Astroloji aslında kadim bir ilim. Astroloji bir bilim değildir. Hani bugün Göbekli Tepe'yi bile incelediğimizde Göbekli Tepe'nin aslında 3 boyutlu bir zodyak olduğunu anlıyoruz. Zodyak dediğimizde bizim Güneş sisteminin resmedilmiş hali. Ve Babil'den bu yana tarih boyu geldiğimizde astrolojik yapılara bakıldığında belli istatistikler tutulmuş. Mesela diyelim ki İstanbul'da bir deprem olmuş 1400'lü yıllarda. 1400'lü yıllarda olan o deprem olduğunda gökyüzünün bir konumu var. İşte Merkür'ün, Venüs'ün dereceleri, açıları, şunları bunları var ve şu andaki programlarla 1400'lü yıllardaki gökyüzü açılarına da bakılabiliyor. Ve bakıldığında aynı gökyüzü düzlemleri ve denklemleri oluştuğunda tekrar bir deprem olma olasılığını orada gözlemleyebiliyoruz.
Şimdi benim 10 Ocak'ta YouTube kanalımda yaptığım bir video var. Ve 10 Ocak'ta ben o videoyu yaptığımda ne bir Covid-19'dan bahsediliyordu, ne bir salgın hastalıktan bahsediliyordu, ne de benzer bir olaydan bahsediliyordu. Türkiye için ama değil mi? Dünya geneliyle alakalıydı konu. Ve orada salgın hastalıklardan ve gökyüzünün o benzer durumları olduğunda dünyada hangi sorunlar yaşanmış, hangi durumlar yaşanmış, bunları 10 Ocak'taki YouTube videomda zaten anlatmıştım. Orada Osmanlı'nın yıkılması, işte Macaristan İmparatorluğu'nun yıkılması ya da imparatorlukların yıkılması gibi bazı olayların olduğunu ve benzer durumun tekrar gökyüzü hareketleriyle geldiğini ifade etmiştik. Bugün biz bu röportajı yapıyoruz ve röportajı yaptığımız dönemde şu anda Amerika'da çok büyük, ciddi anlamda kaos olaylar yaşanıyor. Çünkü kapitalizmle alakalı ciddi sorgulamaların olacağını ve dünyanın bir sistem değişikliğine doğru adım atabileceğini söylemiştik. Ve bu adım atılmıştı. İşte gökyüzü hareketlerine baktığımızda edindiğimiz istatistik bizim gelecekle alakalı bilgi vermemizle alakalı bir durumu mümkün kılıyor. Yani astroloji geleceği bilmeyi mümkün kılabiliyor. Ama bu bilmek bir hava durumu gibi düşünebiliriz bunu. Hani bulutlar gelir, hava akımları vardır, şu vardır, bu vardır, belli başlı veriler vardır. O veriler doğrultusunda denilir ki işte şu bölgeye yağmur yağabilir, şu durumlar olabilir. İşte astrolojide de biz insanların karakteri, biz insanların hisleri olduğu gibi doğanın da, kainatın da bir hisleri var, bir metafizik yapısı var. Dolayısıyla insan aslında küçültülmüş bir kainattır ve bu küçültülmüş kainat olan insanın büyük halini düşündüğümüzde de doğanın, dünyanın vereceği tepkilerle alakalı durumları önceden kestirebiliyoruz.